Dünya, 100 yılda bir görülebilecek değişimin şafağında. Ukrayna'daki çatışmaların yarattığı insani drama, enerji ve gıda krizi eşlik ediyor. Avrupalı devletler silahlanma bütçelerini artırırken, halk artan enflasyon ve hak gasplarına karşı sokakta eylemde. Ukrayna'da ateşe benzinle giden Washington yönetimi, benzer bir senaryoyu Asya-Pasifik'te tekrarlamakta sakınca görmüyor. Tayvan adasına artan silah sevkiyatı, askeri paktlar, siyasi bloklaşmalar, ticaret ve teknoloji savaşları tek bir hedefe odaklanıyor: Çin'i kuşatmak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada ise meydan okumalar seçim sonrasında da devam ediyor. Uluslararası toplum bunalım dönemini sona erdirecek çıkış yolunu bulabilir mi? Bir başka ifadeyle insanlık uygarlığın yeni formunu inşa edebilecek mi? Arzu edilen iyimser yanıtın ilk adımı için filmi biraz geriye sarmak ve geçmişin muhasebesini yapmak kritik önemde. Uluslararası ilişkilerde birkaç dönüm noktası varsa, bunlardan biri şüphesiz ki Soğuk Savaş'ın bitimidir. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bir yıl sonra dünyanın yeni bir çağa girdiğini ilan etmişti. Tarihin sonu başlığını taşıyan makaleye göre, insanlığın ideolojik evrimi tamamlanmış, batılı liberal demokrasi, küresel yönetişimin nihai formu haline gelmişti. Fukuyama'nın tespiti, Amerikan değerlerinin, siyasi sisteminin ve tarihinin evrensel olduğunu varsayıyordu. Amerikan istisnacılığının bu tehlikeli hali, zaman içinde Washington'a farklı medeniyetlere rejim ihracı için sözde ahlaki bir zemin tesis etti. Fukuyama'nın öğretmeni olarak bilinen Samuel Huntington'a göre ise tarihin sonu gelmemiş, aksine mücadelenin ekseni değişmişti. 1996'da kitaplaştırılan makaleler serisinde Huntington, yeni dünya düzenine medeniyetler çatışmasının yön vereceğini iddia etti. 92 senesinde New York Times'ta Mart ayında yazı yayınlandı. Orada diyor ki Amerikan Pentagon'a yani Savunma Bakanlığı'na bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda deniyor ki Soğuk Savaş bitti, yeni uluslararası güç merkezleri ortaya çıkarsa bunları engellememiz lazım diyor. Bu gizli belge. Sonra sızdırılıyor basına. Yani güç merkezlerinin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat Amerika sistemi kurmuş, onca sistemin ideolojisini yapmış ve kurumlar ona göre belirlemiş. Ama şimdi Amerika'nın bu hem Huntington'un hem Fukuyama'nın düşünceleri üzerine yeni bir yapılanmaya gidecekler. Bunun altyapısını hazırlıyorlar. Yani ideolojik, politik altyapısını, düşünsel altyapısını hazırlıyorlar. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle olgunlaşan zihin dünyası, sahaya kan ve gözyaşı olarak yansıdı. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından henüz bir ay sonra ABD'nin Panama işgali yeni bir sürecin ipucunu veriyordu. Takvim yaprakları 17 Ocak 1991'i gösterdiğinde uluslararası toplum Irak'a fırlatılan füzeleri Amerikan CNN televizyonundan canlı olarak izledi. Washington yönetiminin şok ve korku çağı NATO'nun 1991'de Yugoslavya'yı bombalamasıyla devam etti. 11 Eylül 2001 terör saldırıları ise Afganistan, Irak, Libya ve Suriye operasyonları için açık çek anlamına geliyordu. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. ABD'nin rejim ihraç etme çabaları sadece devlet yapılarını ve kalkınma süreçlerini çökertmekle kalmadı. Aynı zamanda IŞİD gibi terör örgütleri güç boşluklarını istismar ederek yaşam alanı buldu. Amerikan hegemonyasının tırnak içerisinde bu evrensele ulaşma iddialarıyla bütün dünyayı çok tehlikeli bir yere sürüklediği aşikar. Savaşlar, çatışmalar, toplumların tamamen yönetilebilir olmaktan çıkması, bu arada bu neoliberal modelin militarizmle dayatılması o ülkelere kalkınma ve çağdaşlaşma bakımından hiçbir fayda sağlamadı. Bugün Irak'ta hala elektrik kesintisi, Lübnan'da yani Amerikan müdahalesi görmüş. Dünyanın neresi varsa orada ekonomik sorunlar var. Orada sosyolojik sorunlar çıkıyor. Orada toplumsal çatışmalar körükleniyor.
Bundan azade tek bir yer yok açıkçası. Yani Balkanlar bile dahil. Hala Kosova bir garnizon devlet örneğin. Etnik, mezhebi bir takım ayrımlarla parçalanmış bir Yugoslavya'dan geriye kalan ve statüsleri tartışılabilen başarısız proje anlamında söylüyorum. Yani dolayısıyla bunun karşısına tarihin sonu derken Fukuyama tümüyle uyduruyordu. Birincisi tarihin sonu gelemez. Yani tarihin sonu nasıl gelebilir? İnsanlık yok olursa gelir. ABD'nin dünyaya model olma ayrıcalığını tartışmaya kapattığı saldırı yıllarında umut veren gelişme Asya'da yaşanıyordu. Çin'in ekonomik yükselişi uluslararası ilişkilerde yeni bir denklemi beraberinde getirdi. 1970'li yılların sonunda 5000 yıllık medeniyet birikimine sahip Çin, kendine özgü kalkınma yolunu keşfetmişti. Çin ekonomisi 1978'deki reform ve dışa açılma sürecinden 40 yıl sonra 40 kat büyüklüğe ulaşmıştı. Uzmanlar tabloyu mucize olarak yorumlarken haklıydılar. Zira Çin'in 40 yıl içinde yıllık %10 büyümesi 7 yılda bir ekonomisini ikiye katlaması anlamına geliyordu. Pekin yönetimi ekonomik dönüşümünü 2013 yılında küresel ticarete yeni bir soluk getirecek Kuşak ve Yol inisiyatifiyle taçlandırdı. 150 ülkenin ilgisini çeken inisiyatifin kilit kavramları ortak istişare ve paylaşım, nihai amacı ise uygarlığın yeni formatı olarak sıralanıyor. İnisiyatif, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrasya'yı merkez coğrafya haline getirecek ticari bir ekosistem oluşturmaya aday. Tek başına Çin'in dönüşümü değil, aynı zamanda önderlik ettiği kurumların performansı da bu zaman diliminde üretimin Asya'ya kaydığını ilan etti. 2014 yılında Yeni Kalkınma Bankası'nı kuran BRICS ülkeleri, 2022'de Zenginler Kulübü olarak bilinen G7 ülkelerinin ekonomik gücünü gölgede bıraktı. Dünya milli gelirinin %31,5'ini üreten BRICS, zamanın ruhuna uygun şekilde doları devre dışı bırakacak ticari mekanizmasını da ele alacak. Çin'in yüzyıllar içinde inşa ettiği medeniyet bakiyesinin diplomasiye yansıması ise ülkenin lideri Xi Jinping döneminde belirgin hale geldi. Pekin yönetimi bu dönem aralığında bir yandan ikili ve bölgesel anlaşmalara devam ederken, diğer yandan tüm insanlığa seslenecek bir söylem geliştirdi. Xi'ye göre kronik hale gelen küresel sorunlar mevcut uluslararası kurumların reformu ve yeni girişimlerle aşılabilirdi. Amerika şunu hesap ediyordu. Ben yine 2. Dünya Savaşı'nın sonrası gibi ortada bir güç görünmüyor. Çin'de görünmüyor, Sovyetler görünmüyor. Yeltsin görevde. Çin daha henüz toparlanmamış 90'lı yılların başları. Ne yapabiliriz? Yeniden biz ideolojilerimizi belirleyelim ve biz o ideolojilere yeniden uluslararası sistemin kurumlarını oluşturalım. Fakat buna 2000'li yıllara gelince 2000'in başlarında hem Çin hem de Rusya Federasyonu'nda Putin buna karşı çıktı. Dediler ki uluslararası kurumları oluşturalım, bir araya gelelim, bu kurumların içini beraber dolduralım. Amerika'nın hesabı o değildi. Benim ideolojimle o kurumları ben doldururum diyordu. Öyle olmadı işte. Çin Cumhurbaşkanı ilk olarak 2021 yılında Birleşmiş Milletler'de Küresel Kalkınma İnisiyatifini ilan etti. Son 10 yılda çok taraflı kalkınma kurumlarına yaptığı yatırımı 4 kattan fazla artıran Çin'in çağrısı kritik bir zamana denk geliyordu. Pandeminin şiddetlenmesi, küresel servet dağılımındaki uçurum ve ABD'nin ticaret savaşlarına hız vermesi gibi çok sayıda etken, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına darbe vurabilirdi. Yoksullukla mücadele ve gıda güvenliği gibi öncelikli 8 alana yoğunlaşan Küresel Kalkınma İnisiyatifine uluslararası toplum beklenenin üzerinde ilgi gösterdi. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostları grubuna şimdiye değin 60'ın üzerinde ülke katıldı. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Çin'in söylem üstünlüğünü ele geçirdiği endişesinde haksız sayılmazdı. Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programı'yla uyumlu olacak şekilde kalkınma inisiyatifini ilan eden Çin, 2022 yılında da Küresel Güvenlik İnisiyatifini duyurdu. Bir ülkenin güvenlik mimarisinin bir diğeri için tehdit olmayacağı ilkesinden hareket eden inisiyatif, rüştünü Orta Doğu'da ispat etti. Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Çin'in ev sahipliğindeki İran-Suudi Arabistan barışında belirleyici olurken, Yemen müzakerelerinin de kapısını araladı. Henry Kissinger gibi ABD dış politikasının kıdemli diplomatları, girişimin Ukrayna krizinin çözümünde de rol oynayabileceğini düşünüyor.
Nitekim Pekin yönetiminin açıkladığı 12 maddelik yol haritası Moskova yönetimi tarafından takdirle karşılandı. Ukrayna cephesi de benzer şekilde bölgeye özel elçi atayan Çin'le yapılan görüşmeleri anlamlı bulduğunun altını çiziyor. Çin lideri Xi Jinping, Mart 2023'te Yapboz'un parçalarını tamamlayacak şekilde küresel medeniyet inisiyatifini ilan etti. Xi'nin insanlığın geleceği için ortak kader topluluğu konseptini ilk kez kullanmasından tam 10 yıl sonra gündeme gelen inisiyatif, CKP ve siyasi partiler diyalog toplantısında detaylandırıldı. Modernizme doğru yolda el ele verelim başlıklı konuşmasına Xi şu sorularla başladı. Kutuplaşma mı, ortak refah mı? Balık yakalamak için gölü kurutmak mı, insanlığın doğayla uyumu mu? Başka ülkelerin modellerini kopyalamak mı, yoksa kendi ulusal koşullarında bağımsız bir kalkınma mı? Çin liderinin soruları insanlığın yol ayrımına geldiği mesajını veriyordu. Vahşileşen düzen, günümüzde insanları istatistiğe, mutluluğu rakamlara indirgemiş, ozon tabakasını delmiş, iklim krizini tetiklemişti. Ancak çok daha önemlisi, farklı medeniyetleri düşmanlaştıran anlayış, Batı dışında yaşayan dünya nüfusunun %88'lik kısmına kibir ve güç siyasetiyle kendi sistemini ihraç etmeye çalışmıştı. Böylesine hegemonik bir modelin sürdürülebilir olmadığı acı tecrübeler eşliğinde öğrenilmeye devam ediyor. Demokrasi otokrasi ikiliği zaten doğru formülasyon değil. Burada ekonomik modele bakmamız gerekiyor. Burada biz Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1970'lerden itibaren kalkınma ve çağdaşlaşmayı yakalamak üzere son derece planlı bir biçimde büyük bir iş gücüyle birlikte ve ideolojik bir arka planla birlikte yola çıktığını görüyoruz ve kat edilen yol bugün Amerikan hegemonyasının kırılmaya taşındığı bir sürecin yolunu açtı. Bu çerçevenin içini nasıl doldurduğu önemli tabii. Eğer bu çerçevenin içi Amerikan hegemonyası ve o Anglo-Amerikanlığın belirlediği evrensellik değil, farklı medeniyetlerin kendi kimliklerini de, çünkü o kimlikleri çıkarttığın zaman insandan geriye bir şey kalmıyor, o kimlikleri de koruyarak ama o kimlikleri illa tek bir hegemon yapının iddia ettiği evrensellik içerisinde eritmeden bir formül. Günümüzün meydan okumalarına işaret eden Çin'in girişimi, modernleşme süreçlerinin ulusal koşullarla ilgili olduğu, kabaca taklit edilemeyeceği ve her uygarlığın farklı ama eşit olduğunda ısrarcı. Pekin yönetimi için medeniyet, durağan bir mevhum olmaktan ziyade, kendini yenileyen ve sürdürülebilir tarihsel bir yatak anlamına geliyor. Haziran ayında Çin lideri Xi Jinping'in Çin halkına modern medeniyeti inşa etme çağrısına küresel toplumun ilgi göstermesi sürpriz değil. Zira ortak bir kaderi paylaşan insanlığın farklı renkleri kendi uygarlık beşiklerinde modernleşmenin yollarını arıyor. Uygarlık ya kendini yok edecek yahut da karar verecek ortak bir yapılama, kurumları. Amerika önce fikri oluşturdu, sonra kurumları kurdu, o fikrini onlara yükledi. Kimseye sormadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi kurumlar oluşturalım diyor Çin ve Rusya hattı. Kurumlar oluşturalım. Fikirleri ortak olarak bunlara yükleyelim. Bundan başka yol yok. Başka türlü savaşlar devam eder. Sistem kurulmaz. Sistem yeniden kurulamazsa, oturmazsa insanlık eninde sonunda çıkması açık girer. Yani. Kendi kendini yok eder. İnisiyatifin tartışılmayı hak ettiği diğer bir ülke ise Türkiye. Zira Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği üzere, milletler arası hiçbir renk, din, ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir.